İşte sana bir gerçek. Bu insanların senin hayatında olmasının tek nedeni onları orada tutmana izin vermen. Bugün bu döngüyü kırıyoruz. İlk adım. Zararlı olan 5 kişiyi belirle. Bu kişileri nasıl tanırsın? Çok basit. Onlar sana sürekli negatif enerji verenlerdir. Onlar seni küçümseyenlerdir. Onlar senin hayallerini değersizleştirenlerdir. Onlar seni manipüle edenlerdir. Onlar seni kullanıp tüketenlerdir. Listeyi yap. Gerçeklerle yüzleş. Artık kendini kandırmayı bırak. Şimdi asıl önemli noktaya geliyoruz. Bu 5 kişiyi hayatından çıkar. Kesin ve net bir karar ver. Bu insanlar artık senin hayatına müdahil olamayacak. Ne dolaylı ne de doğrudan. Sana ulaşamayacaklar. Seni etkileyemeyecekler. Enerjini sömüremeyecekler. Ve işte o an özgürlüğün tadını alacaksın. İçindeki sessiz huzuru fark edeceksin. Omuzlarından yük kalktığını hissedeceksin. Bugün adım atanlar, yarın özgürlüğü hissedenler olacak. Düşün bir an, o 5 kişiyi hayatından çıkardın. Onlarla artık iletişim kurmuyorsun, seni zehirleyen etkilerine maruz kalmıyorsun. Ve işte tam da burada sessizlik başlar. İlk başta garip hissedebilirsin. Çünkü toksik ilişkiler bir alışkanlık gibidir. Sürekli dram, sürekli problem, sürekli başkalarının seni manipüle etmesi. Tüm bunlar farkında olmadan sana yük oluyordu. Ama şimdi artık yalnız değilsin. Gerçek özgürlüğün kapısını açtın. Peki bu süreç nasıl ilerleyecek? Hayatından çıkardığın insanlar aniden ortadan kaybolunca bir boşluk hissi yaşayabilirsin. Ama bu bir kayıp değil, tam tersine bir kazançtır. Çünkü zihnin artık berrak olacak. Daha iyi düşüneceksin, hedeflerine daha net odaklanacaksın. Önceden seni engelleyen o ağırlıklardan kurtulduğun için gerçekten kim olduğunu keşfetmeye başlayacaksın. Ve burada çok önemli bir noktaya geliyoruz. Özgürleşmenin hissettirdiği şey tam olarak budur. O eski insanlar artık hayatına zarar veremez, başarılarını küçümseyemez, seni geri çekemez. Üzerinde hiçbir etkileri yok. Bu farkındalık seni güçlendirecek, çünkü artık hayatını gerçekten yönetebildiğini hissedeceksin. Bu noktada dur ve kendine şunu sor. Gerçekten nasıl bir hayat istiyorum? Çünkü artık seni engelleyenler yok. Yeni bir sayfa açma şansın var. Gerçekten istediğin şeylere odaklanabileceğin bir alan yaratmaya başladın. Ve unutma, bu sürecin sonunda sadece özgür hissetmekle kalmayacaksın. Kendi gücünü fark edeceksin. Kendi kararlarını verebileceğini, hayatını şekillendirebileceğini anlayacaksın. Ve işte o an gerçek huzuru hissetmeye başlayacaksın. Hayatın artık senin kontrolünde. Seni aşağı çeken insanları çıkardın. Özgürlüğü hissettin. Peki şimdi ne olacak? Bu noktada birçok kişi hata yapar. Bir anlığına özgürlüğün tadına bakarlar ama sonra eski alışkanlıklara geri dönerler. Ve işte tam burada senin farkın ortaya çıkacak. Çünkü artık sadece özgür olmak yetmez. Güçlü olmak zorundasın. Güçlü olmak ne demek? Bu kendi kararlarını vermek demek. Başkalarının onayına ihtiyaç duymamak demek. Kendi kurallarını belirlemek demek. Şimdi dur ve düşün. Hayatını neye göre yaşıyorsun? Başkalarının sana ne yapman gerektiğini söylemesine mi izin veriyorsun? İnsanların beklentilerine göre mi hareket ediyorsun? Eğer öyleyse hala zincirlerin var demektir. Bugün yeni bir şey yapacağız. Kendi kurallarını oluşturacağız. Bu noktada izleyiciyi içsel bir keşfe yönlendireceğiz. Kendi değerlerini belirle. Hayatta gerçekten neyi savunuyorsun? Ne yapmak istiyorsun? Hayallerin ve hedeflerin senin için gerçekten önemli mi? Kim olmayı seçiyorsun? Hayatında güçlü bir karakter mi olacaksın? Yoksa başkalarının yönlendirdiği biri mi? Bu cevapları kendin ver. Çünkü artık kimsenin seni yönlendirmesine izin vermeyeceksin. Şimdi sıra geldi en önemli adıma. Bu kuralları yaz ve bunlara sadık kal. Artık eski hayatına geri dönmeyeceksin. Seni kontrol etmeye çalışan insanlara izin vermeyeceksin. Her şey senin kontrolünde olacak. Ve unutma, gerçek liderler başkalarının kurallarına göre değil, kendi kurallarına göre yaşarlar. Pekala, buraya kadar tamam.
Bugüne kadar seni aşağı çekenleri hayatından çıkardın. Özgürlüğün tadını aldın. Kendi kurallarını belirledin. Ya şimdi ne olacak? Burası kritik bir nokta. Çünkü birçok kişi bu aşamada geri adım atar. Yeni hayatına tam anlamıyla adapte olamadan eski alışkanlıklar geri gelir. Ama sen farklısın. Sen buraya kadar geldin, şimdi ise geri dönmek değil, ileriye gitmek zorundasın. Önce şu gerçeği kabul etmelisin. Hayatın değişti. Sen değiştin. Artık eskisi gibi olmayacak. Artık enerjini emen insanlar hayatında yok. Artık seni manipüle eden ilişkilerden kurtuldun. Artık kendi kurallarınla yaşıyorsun. Bu noktada en büyük meydan okuma şu: bunu sürdürmek ve güçlendirmek. Birçok kişi özgürleşme yolculuğunda belli bir noktaya gelir ama sonra tekrar eski düzenine dönmek ister. Çünkü bilinçaltı tanıdık olanı sever. Beynin yıllarca alıştığı düzenin içine geri dönmeyi düşünebilir. Ama işte burada sen devreye giriyorsun. Sen eski düzenine geri dönmeyeceksin. Şimdi yeni hayatına nasıl kalıcı şekilde adapte olacağını adım adım anlatacağım. Kendi kararlarını sorgulama. Sen bir seçim yaptın ve bu doğruydu. Artık kendine güvenmek zorundasın. Hayatındaki yeni boşluğu güçle doldur. Eskiden sana zarar veren insanlara harcadığın enerjiyi artık kendini geliştirmek için kullan. Spor yap, oku, hedeflerine odaklan. Yeni güçlü çevreni oluştur. Artık seni destekleyen, gerçekten değer veren insanlarla vakit geçirmeye başla. Çünkü çevren senin geleceğini belirler. Kendi disiplinini oluştur. Kendi kurallarını belirlediğin gibi kendi rutinlerini de oluştur. Sabah kalktığında seni ileriye taşıyan alışkanlıklar edin. Ve en önemlisi, kendini kabul et. Artık geçmişin yüklerinden kurtuldun. Artık tamamen özgürsün. İşte tam burada büyük bir değişimi fark edeceksin. Eskiden hissettiğin o baskı, o negatif enerjiler artık hayatında yok. Ve bu sana gerçek huzuru getirecek. Bu noktada şunu unutma. Hayatında şu an hissettiğin rahatlık, senin verdiğin cesur kararların bir sonucu. Buraya kadar geldin. Kendi şeytanlarını hayatından çıkardın. Özgürlüğün tadına vardın. Kendi kurallarını belirledin. Ve şimdi gerçek gücü nasıl koruyacağını öğrenme zamanı. Çünkü güçlü olmak bir anlık karar değildir. Güçlü olmak bir yaşam tarzıdır. Bir zihniyet değişimidir. Sonsuza kadar süren bir dönüşümdür. Şimdi sana çok önemli bir sır vereceğim. İnsanlar değişir. Ama alışkanlıklar seni yönlendirir. Eğer gerçekten kalıcı bir dönüşüm yaşamak istiyorsan, yeni alışkanlıklar edinmek zorundasın. Peki ne yapmalısın? İşte sonsuza kadar güçlü kalmak için takip etmen gereken 5 temel kural. 1. Negatif insanları hayatına asla geri alma. Sen zaten onları çıkardın. Tekrar kapını çalmalarına izin verme. Çünkü bir kez ödün verirsen eski düzen geri gelir. 2. Her gün kendini geliştir. Okumak, öğrenmek, antrenman yapmak, hedef belirlemek. Seni güçlü kılan şeylerin peşinden git. Çünkü gelişen insanlar asla geriye düşmez. 3. Bağımsız olmayı öğren. Başkalarının desteğine veya onayına muhtaç değilsin. Kendi ayaklarının üzerinde durmayı başarmalısın. 4. Hedeflerine sadık kal. Hayatını başkalarının yönlendirmesine izin vermeyeceksin. Bütün enerjini kendi istediğin şeyleri inşa etmek için kullanacaksın. 5. Güçlü çevre oluştur. Hayatındaki insanlar seni daha ileriye taşımalı. Başarıyı paylaşabileceğin, gerçekten değer göreceğin bir çevren olmalı. Ve şunu unutma. Sen artık farklı bir insansın. Eskisi gibi düşünmüyorsun. Eskisi gibi davranmıyorsun. Artık kendini kontrol ediyorsun. Bu süreçte öğrendiğin her şey seninle birlikte olacak. Hayatın boyunca güçlü kalacaksın. Şimdi sıra sende. Bu yolculuğa çıktın. Artık geri dönme şansın yok. Özgürlüğü ve gücü sonuna kadar benimse. Hayatının gerçek sahibi ol
ve unutma. Bugün adım atanlar, yarın gerçekten özgür olanlar olacak. Bir kartal, kafesinde ne kadar mutlu olabilir? Onu besleseler de, kanatlarını kesseler de, o gökyüzünü hatırladıkça asla tamam demeyecek. Siz de o kartalsınız. Bugüne kadar taşıdığınız o zehirli yükleri bırakma vakti geldi. Beyniniz, bedeniniz ve ruhunuz artık özgürlüğünüz için çığlık atıyor. Şimdi karar anı. Ya artık yeter diyeceksiniz. Ya da aynı karanlıkta debelenmeye devam. Ama unutmayın, sınırlarınızı çizmezseniz başkaları sizin için çizer. Hayır demeyi öğrenmezseniz sürekli başkalarının evetini yaşarsınız. Kendinize saygı duymazsanız kimse size saygı duymaz. Bugün o 5 zehirli insanın ismini bir kağıda yazın. Sonra bir kibrit yakın ve o kağıdı ateşe verin. Alevler yükselirken içinizdeki o ağırlığın da yok oluşunu hissedin. Çünkü siz artık özgürsünüz. Artık güçlüsünüz. Artık kendi hayatınızın liderisiniz. Bu videoyu kapatır kapatmaz hemen şu an harekete geçin. Çünkü 1 yıl sonra keşke demek yerine iyi ki o gün başlamışım diyeceksiniz. Özgürlüğünüz kutlu olsun.